Obezite ve metabolik cerrahi, obezite ve tip 2 diyabetin tedavisinde günümüzdeki en etkili tedavi yöntemleridir. Bugünkü videomuzun konusu, obezite ve diyabet cerrahisi öncesinde hastalara yaptığımız bütün bu tahlil sürecinden bahsetmek istiyorum. Hastalarımız öncelikle kliniğimize geldiğimizde diyetisyenimiz görmekte ve hastalarımızın boy ve kilosunu ölçmekteyiz. Kilosunu ölçerken de özel bir cihaza çıkmaktalar ve burada da yağ, kas ve su ölçümünü ayrı ayrı yapabilmekteyiz. Diyetisyenimiz hastaların beslenme alışkanlıkları hakkında uzunca bir görüşme yapmakta ve ameliyat sonrası beslenme hakkında da bilgi vermektedir. Sonrasında hasta bana geldiğinde biz hastamızla uzun bir görüşme yapıyoruz ve bu görüşme neticesinde ameliyata uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Eğer uygunsa da hangi ameliyat yöntemini seçeceğimizi birlikte karar veriyoruz. Sonrasında ameliyat öncesi tahlil sürecine geldiğinde A'dan Z'ye bütün tahlilleri yapıyoruz. Bu tahlillerin arasında bütün kan tahlilleri ve hormon tahlilleri bulunmaktadır. Bu kan tahlillerinde kansızlık var mı yok mu, böbrek değerleri nasıl, karaciğer değerleri nasıl, protein değerleri nasıl, kolesterol düzeyleri hangi düzeyde, demir depoları ne durumda, iyonlarını görüyoruz ve diğer bütün vitaminlerine bakıyoruz. Ayrıca kanama, pıhtılaşma zamanlarına bakıyoruz ve bulaşıcı hastalıklar açısından da hepatit ve HIV testlerine bakıyoruz. Hormon testlerinde ise baktığımız başlıca iki test var. Birincisi tiroid hormon testleri, ikincisi de kortizol dediğimiz bir test. Tiroid hormon testlerinde eğer bir bozukluk varsa, yani tiroid bezi yeterli hormon üretmiyorsa kişilerde bu kilo alımına ulaşmakta ve eğer biz bunlara ameliyat yaparsak da tiroid hormon bozukluğu varsa kilo verimi olmamaktadır. Öncelikle eğer tiroid hormon bozukluğu varsa, yani eğer tiroid bezi yavaş çalışıyorsa öncelikle bu durumun düzeltilmesi gerekmekte. Bu durum düzeltildiği halde hala kilo verimi olmuyorsa o zaman ameliyat düşünülmelidir. İkinci hormon bozukluğu ise böbrek üstü bezinden üretilen kortizol hormonunun çok fazla üretilmesi. Eğer böyle bir durum varsa böbrek üstü bezinin ileri derecede incelenmesi, eğer burada bir hormon üreten adenom dediğimiz bir kitle varsa öncelikle bunun tedavisi yapılmalıdır. Eğer bu tedavi edilmeden kortizol hormonu yüksek seyrederse hastalarda bizim yapacağımız ameliyatın herhangi bir etkinliği olmamaktadır. Bu hormon düzeyi normal seviyeye geldikten sonra belli bazı girişimler neticesinde ondan sonra hala hasta kilo veremiyorsa obezite cerrahisi düşünülmelidir. Kan ve hormon tahlillerinden sonra yaptığımız diğer bir test EKG dediğimiz kalp şeridi. Buna bakarak bazı kalp hastalıklarının varlığı, geçirilmiş bazı kalp hastalıklarını da görebilmekteyiz. Sonrasında bir akciğer grafisi ile akciğerinde herhangi bir kitle veya bir enfeksiyöz durum var mı yok mu onları görebilmekteyiz. Solunum fonksiyon testi ile kişilerin akciğer kapasitesini ölçebilmekteyiz. Tüm karın ultrasonu yaparak karın içindeki organlarda herhangi bir hastalık var mı yok mu bunları değerlendirebilmekteyiz. Kişinin karaciğerindeki yağlanma var mı yok mu veya bu yağlanma varsa kaçıncı derece olduğunu görebilmekteyiz. Yine safra kesesinde bir taş var mı yok mu veya pankreasında veya dalağında veya diğer karın iç organlarda herhangi bir hastalık var mı yok mu ultrasonla bunu değerlendirebilmekteyiz. Bir diğer testimiz ise üst giz endoskopisi dediğimiz endoskopi, yani kamerayla ağız yoluyla mideye girip mide içerisini değerlendirmek. Tabii ki yemek borusunu ve mide içerisini. Burada da işte gastrit, ülser veya mide fıtığı gibi hastalıklar var mı yok mu gibi hastalıkların değerlendirilmesini yapmaktayız ve bir alınan biyopsiyle de midede Helicobacter pylori dediğimiz bir bakterinin varlığını kontrol etmekteyiz. Bunlar bittikten sonra hastamızı mutlaka bir dahiliye doktoru görüyor ve bu testlerin değerlendirmesini yapıyor. Sonrasında göğüs hastalıkları doktoru görüp solunum fonksiyon testinin ve akciğer grafisinin değerlendirmesini yapıp ameliyat sırasında hastalar narkoz, yani genel anestezi alacağı için ameliyata uygun olup olmadığını akciğer yönünden onun kararını veriyor. Kardiyoloji doktoru görüp EKG'yi kontrol ediyor. Ayrıca
eko dediğimiz kalp ultrasonu yapıyor. Yani kalpte herhangi bir hastalık var mı yok mu? Kalbin odacıklarında veya kalp kapakçıklarında herhangi bir hastalık var mı yok mu? Onun değerlendirmesini yapıyor. Varsa da onun önlemini alıp tedavisini yapıyoruz. Ameliyata uygun olup olmadığını kararını veriyor. Sonrasında psikiyatri uzmanı görüyor. Burada çok önemli bir basamak psikiyatri. Çünkü obezitenin sebeplerinden bir tanesi de yeme bozukluğu veya psikolojik bozukluklara bağlı yeme bozukluğu. Bunun tespiti çok önemli. Eğer biz bunun tespitini yapmadan hastalarımızı ameliyata alırsak, ameliyat sonrası dönemde kilo verimi az olmakta veya daha sonrasında tekrar geriye kilo almaktadır. Onun için ameliyat öncesinde psikolojik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının görmesi çok ama çok önemli. Ve son aşamada ise hastalarımızı mutlaka anestezi doktoru görmekte. Anestezi doktoru bu yapılan bütün tahlilleri incelemekte ve bütün diğer konsültan hekimlerin yani dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve psikiyatri uzmanlarının da notlarını inceleyerek hastanın ameliyat olup olamayacağını yani genel anestezi altında ameliyat olup olamayacağının kararını vermektedir. Bu videomuzda sizlere ameliyat öncesi dönemde hastalarımıza yaptığımız tüm tetkik ve konsültasyonları özetlemeye çalıştım. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.